Cüneyt Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Zapsu ile birlikteyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi 4-6 Haziran'da Dünya Ekonomik Forumu'nun İstanbul toplantılarına geri sayıyoruz. Bu neden Türkiye için bir önemli olacak bu toplantılar? Dilerseniz onu konuşarak başlayalım. Şimdi Türkiye için neden önemli olacak? Çünkü ilk defa olan bir hadise. World Economic Forum daha evvel biliyorsunuz yöresel toplantılar yapıyordu. Hatta Türkiye'ye ilk gelişi Ankara'ya olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 95'lerde galiba. Sonradan 2006 bir kere daha 2004 yılında yanlış hatırlamıyorsam 2 sefer daha İstanbul'a geldiler. Ama bunlar ya Avrupa toplantısıydı ya MENA'ydı. MENA dedikleri Orta Doğu, Kuzey Afrika ayrı toplantılar yaparlardı. Bunlar işte Kızıldeniz'de, yok Ölüdeniz'de, buralarda yaparlardı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı. Mısır'da yaparlardı. Avrupa'yı son olarak Viyana'da yaptılar yanlış hatırlamıyorsam. Daha evvel Londra'da oldu, Paris'te oldu, Berlin'de oldu toplantıları. Şu anda ne orada ne burada. Sadece İstanbul'da var. Hem Avrupa toplantısını koydular, hem Kuzey Afrika, Orta Doğu toplantısını koydular, hem Orta Asya'yı aldılar içeriye, hem de Rusya'yı, her ne kadar Rusya Avrupa'da sayılırsa da ayrıca bir güç olarak Rusya'da da yapılıyordu çünkü. Rusya'yı da aldılar. Hepsini birlikte yaptıkları ilk toplantı. O yüzden bizim için önemli bence ve nerede yapıyorlar? İstanbul'da yapıyorlar. Kendileri de istediler. Yani biz istemedik. Kendileri istedi böyle bir toplantıyı burada yapabilir miyiz diye. Hatırlarsanız bundan 3 sene önce miydi? Ondan sonra One Minute olayı dediğimiz o meşhur hadiseden sonra Başbakanımız hiç gitmedi Davos toplantılarına. Kimisi diyor işte Davos bize geldi falan. Görüş açısı, bakış açısı ama bir yerde öyle de diyebiliriz hakikaten. Onlar geldi bize. Şimdi bir kereliğine mahsus bir toplantı mı bu yoksa hep takvimine girdik mi Dünya Ekonomik Forumu'nun? Şimdi bu önemli bir soru çünkü Sayın Profesör Schwab'la birlikte Sayın Başbakanımızı ziyaret ettiğimizde böyle bir toplantı için fikrini almaya geldiğimizde bize Profesör Schwab aynen bunu artık her sene yapmak istiyoruz ve sürekli yapmak istiyoruz dedi. Eğer böyle bir şey olursa hakikaten ki göreceğiz, öyle dendi açıkçası. O zaman İstanbul'da hakikaten bu bölgelerin bir yerde kendilerince merkez olarak alındığını göreceğiz. Şimdi hazır İstanbul'dan bahsetmişken burada yapılacak olan toplantılara dair beklentinizi alalım. Kaç devlet başkanının katılması bekleniyor? Ne fark yaratacak İstanbul'da Dünya Ekonomik Forumu'nun 3 bölgeyi birleştirmesi? Şimdi tabii devlet başkanı şeyle de bakmamız lazım. Ne bekliyoruz böyle bir şeyden? Böyle bir şeyden bir kere bizim ne beklememiz önemli değil. Onlar niye buraya geldileri düşünmemiz lazım. Onlar ne bekliyorlar ki buraya geldiler? Onlar bu işi profesyonelce yapıyorlar. Bu işi bedava da yapmıyorlar. Bu işten para da kazanıyorlar. Niye Türkiye'ye ve İstanbul'a geliyorlar? Çünkü İstanbul şu anda moda kelimeyle in. Bir kere herkes İstanbul'a gelmek istiyor. Toplantılarını, büyük şirketlerini benim anlatmama gerek yok. Herkes biliyor şu anda. Bir sene sonraya toplantı yapmak istediğinizde bir sürü oteller zaten bloke full. Bütün şirketler, ana şirketler, benim birlikte çalıştığım RWE misalen 300 tane bütün dünyanın en üst düzeydeki yöneticisini İstanbul'a çağırdı ilk defa. Bu bir misal sadece. İstanbul bir kere turistik olarak da güven olarak bir de ayrıca memleket olarak Türkiye zaten şu anda yükselen bir değer. Neden olduğunu sorarsanız saatlerce konuşuruz. Doğru mu değil mi yanlış mı o başka ama öyle kabul ediliyor. Mühim olan bu. Öyle kabul ediliyor, öyle algılanıyor ve onlar buradan çok fazla kişinin gelip zaten birlikte görüşmesini, birlikte konuşmasını istiyor. Zaten Davos demek link demektir. Orada birçok
üst düzeydeki insan hep beraber bir anda bir sandalyede oturuyorsunuz. Hiçbir farkınız yok. Konuşma imkanınız oluyor. Şimdi düşünün, bir iş adamı olarak siz 5-6 tane böyle dünya seviyesindeki CEO ile randevu almaya kalksanız seneler sürer bu randevuları almaya. Orada hepsi bir arada. Bütün bunları bir arada görmemiz için ve görebileceğimizi inandıkları için İstanbul'u şey yaptılar. Peki biz buradan ne faydamız olur? Türkiye olarak faydamız. Türkiye olarak böyle bir şey ev sahipliği yapıyoruz. Demek ki bir yere gelmişiz ki bunlar buraya geliyorlar. Viyana'ya gitmiyorlar veya Paris'e gitmiyorlar, Londra'ya gitmiyorlar. İstanbul'a geliyorlar Avrupalılar. Kuzey Afrika, Orta Doğu zaten belli ama Avrupa'yı da buraya almaları bence çok enteresan. Nitekim Avrupa kıtasına da baktığımızda Türkiye'den başka yatırım yapacak yerde yok. Yatırım yapıp yüksek getiri bekleyebilecek bir yer kalmamış durumda. Belki biraz Almanya olabilir ama başka da hiçbir yer yok. Evet, büyümenin lokomotifi olarak Türkiye'ye bakıyor diyorsunuz uluslararası şirketler. Peki Türk şirketlere iş dünyasına dönecek olursak ekonomik foruma katılmanın faydaları ne olacak? Ne dersiniz o konuda? Benim tavsiyem sadece, yani bizde bu tip şeyler çok fazla kültürümüzde yok daha. Yani genel olarak ben de dahil iş adamlarımız genel olarak toplantılara pek görmek değil, görülmek için gidilir. Çok fazla dinlemek için gidilmez. Ama mümkün olsa dinlemelerini tavsiye ederim. Şimdi Suriye'de yönetim değişecek. Türkiye bunu fırsata çevirmeli beyanında bulunmuşsunuz. Nasıl çevirecek Türkiye bunu fırsata? Yok, ben şunu demek istedim. 2 kere 2 4. Suriye'de bugün olmazsa yarın, en geç öbür gün bu rejim değişecek. Ve biz daha evvel Sayın Esad'ın verdiği sözleri yerine getireceğini zannediyorduk ve hakikaten Türkiye zaten orada bunlara inanarak çok güzel gelişmeler yapmaya başlamıştı. İhracat vardı, ticaret artmıştı, yatırımlarımız gidiyordu. Bir anda durdu. Ama bu devam etmeyecek demek istedim. Yani bu tekrardan şu anki rejim kalmasına ihtimal yok. Kalamaz. Yani birazcık tarih okuyan, birazcık etrafı plan görür bunu. Kalamayacağına göre tekrar bizim için çok çok önemli bir yerdir Suriye. Suriye Türkiye için çok önemli bir pazardır. Aynı zamanda da çok önemli bir enerji hattı Suriye'den geçecektir. Misalen İran, Irak üzerinden, Suriye üzerinden Akdeniz'e ulaşmak istiyor. Bunları düşünürsek hakikaten Suriye'de Türkler için büyük fırsat olacak ama biraz nefesimizi tutmamız lazım. Peki şöyle bir adım geriye çıkalım. Arap Baharı, AB krizi Türkiye için nasıl fırsat olur? Bunu biraz konuşalım. İki yönde. Bizim Allah'a şükür her şeyimiz var. Liderlik krizi yok diyoruz. İşte çok genç, enerjik bir nüfusumuz var. Flexibiliz vesaire vesaire, paramız yok. Paramız olmadığı için de dış ticaret açığımız çok fazla. Paramız niye yok? Çünkü enerjimizi ithal ediyoruz. İşte 40 küsür milyar dolar sadece enerji açığımız. Gazımız, petrolümüz yok. Bir de yanlış yapılanmış bir sanayimiz var. Hep o sözü söylüyorum. Fındık ihraç edip Nutella ithal ediyoruz. Yani katma değeri düşük mal ihraç edilip katma değeri fazla mal ithal ediliyor. Bu ikisine karşı hükümet bir tertibat alma durumunda. Enerji için enerji açığını yoktan var edemezsiniz ama hiç olmazsa yapmanız gereken, her ne kadar pek çok kimsenin hoşuna gitmese de başka bir alternatif olmadığı için nükleere girmektir. Ayrıca gene birçok kimsenin hoşuna gitmese dahi daha fazla Ar-Ge'ye ve daha fazla temiz olmasına sağlayarak lignit üzerine elimizdeki mevcut Türk kömürleri üzerine inşa etmemiz lazım bazı şeyleri. Bunları yapmaya başladılar. Ama bunların yapılması, siz de biliyorsunuz, 10 sene 15 senedir. Yani 10-15 sene sonra ancak bu 40 milyar dolar, bugünkü seviyedeki 40 milyar dolar inmez. Ama o seviyede kalır. Niye inmez? Çünkü zaten 80'e çıkacak eğer bir şey yapmazsak.
Çünkü enerji ihtiyacı gittikçe artıyor. Ama hiç olmazsa 40'ta kalır. Öbür tarafta da bu yeni teşvikleri biliyorsunuz. Yeni teşviklerle birlikte bu katma değer üzerine gidildi. Aslında çok yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Kore'nin 30 sene evvel yaptığını yapıyoruz. Güney Kore'nin şu anda. Bütün bunları yapmak 10-15 seneye ihtiyaç var. Peki 10-15 sene bu açığı nasıl biz finanse edeceğiz dediğimizde biraz evvel ilk başta söylediğim para ihtiyacına geliyorum. Paraya ihtiyaç var. Çünkü bu açığı finanse etmemiz lazım. Orada birinin şansı, Allah'ın lütfu, bilemiyorum. Avrupa krizi geldi. Dünya krizi diyelim ama Avrupa krizi. Amerika toparlıyor zaten şu anda kendini. Bir de Arap Baharı. Şimdi Arap Baharı'ndan dolayı çok büyük miktarda sıcak para geliyor buraya. Hepimiz görüyoruz. Yani sıcak para nereden geldi belli nereden geldi. Bir anda Türkiye'nin yoktu bu kadar parası nereden çıktı? Bu bir hesapta olmayan 2 milyar şuradan çıktı, 3 milyar var. Bu bir sıcak paradır. Yani girdi çıktı. O anlık bir şeydir ama kalacaktır. Yani Arap Baharı öyle 3-5 ayda bitecek olay bir iş değil. Şimdi bu sıcak para geldiği gibi çıkabiliyor. Geçtiğimiz hafta gelen IMF Başkanı, Dünya Bankası İcra Direktörü hep bu cari açığın finansmanı dolayısıyla uyardılar. Bunu biraz ılık paraya döndürün. Hani Türkiye için gene en büyük telaffuz edilen risk bu. Siz Arap Baharı ve AB kriziyle 10-15 sene rahatsız mı diyorsunuz? Ben rahatız demiyorum ama idare edebileceğimizi ümit ediyorum. Daha böyle şey bile. Yani bir kere şu, sıcak para bir hedge fund gelip de tutup bugün borsaya gidip yarın kârını edip ertesi gün çıkmadan bahsetmiyorum. Ben Arap Baharı'ndan gelen paralar öyle değil. Arap Baharı'ndan gelen paralar burada yalı alıyorlar. Gördüğünüz şu yollardaki yalıları alıyorlar. Türkiye'ye bir takım sermaye koyuyorlar. Sıcak dediğim o. Yani bizim bildiğimiz direkt yatırımdan biraz farklı bir para giriyor. Ama bir de Avrupa'daki durum, şu anki durum olduğu için benim çalıştığım başka bir kurumun başkanı çok açık bir şey yaptı. Bir prezentasyon yaptık San Francisco'da bundan bir ay kadar önce. Dünyada 2 ülke var, Avrupa'da 2 ülke var dedi. Dünyada Türkiye ve Vietnam. Avrupa'da Türkiye ve 6-7 ay sonra Almanya.